Bazen insanlar kaybolmaz, bazen yalnızca yanlış bir yere bakarlar. Eski belgelerde adına rastlanmayan, haritalarda işaretlenmeyen ve kimsenin açıkça bahsetmediği bazı yerler vardır. Oraya gidenlerin çoğu geri döner ama döndüklerinde aynı insan değildirler. Çünkü bazı kuyular yalnızca toprağın derinliklerine açılmaz. Bazıları insanın zihninin en karanlık yerine iner. Ve bir gün, eğer yolunuz o kuyulardan birine düşerse, aşağı baktığınız anda aslında sizi izleyen şeyin kendi yansımanız olmadığını anlayabilirsiniz. İrlanda'nın batısındaki küçük Blackmoor kasabası, yılın büyük bölümünde sis altında kalan, eski taş evlerin birbirine yaslandığı, geceleri rüzgarın bacalarda ağlayan bir insan gibi ses çıkardığı unutulmuş yerlerden biriydi. Kasabanın dışında, yıllardır kullanılmayan bir çiftliğin sınırları içinde, yüzlerce yıllık olduğu söylenen taş bir kuyu bulunuyordu. Hiç kimse onun ne zaman yapıldığını bilmiyordu. Daha da garibi, kasabadaki yaşlılar kuyunun içine hiçbir zaman taş atılmaması gerektiğini söylerdi. Bunun nedenini soranlara ise yalnızca aynı cevabı verirlerdi. Çünkü sesi geri gelmez. Elliot Graves, eski yapıların tarihini araştıran 40 yaşlarında bir akademisyendi. Üniversite adına terk edilmiş yapıları kayıt altına alıyor. Efsaneleri bilimsel yöntemlerle açıklamaya çalışıyordu. Hayatı boyunca doğaüstü hikayelerin arkasında mutlaka mantıklı bir sebep olduğuna inanmıştı. Blackmoor'daki kuyunun söylentileri de ona göre sıradan bir halk efsanesinden ibaretti. Fotoğraf makinesini, ölçüm ekipmanlarını ve not defterini alarak kasabaya geldiğinde tek amacı bu. Eski yapının tarihini belgelemekti. Kasabada kaldığı küçük hanın sahibi yaşlı kadın Margaret, Elliot kuyudan bahsettiği anda yüzündeki gülümsemeyi kaybetti. Sessizce çay fincanını masaya bıraktı ve uzun süre konuşmadı. Sonunda alçak bir sesle, "Gündüz gidebilirsin ama güneş batmadan dön," dedi. Elliot gülümseyerek bunun nedenini sorduğunda kadın gözlerini kaçırdı. Çünkü geceleri kuyu yalnız kalmayı sevmez. Bu sözler Ellio'da eski köy efsanelerinden biri gibi gelmişti. Not defterine yalnızca, yerel batıl inanç yazdı ve ertesi sabah erkenden çiftliğe doğru yürümeye başladı. Çiftlik yıllardır terk edilmişti. Ahır çökmüş, pencereler kırılmış, yabani otlar taş yolları tamamen kaplamıştı. Ortada duran kuyu ise şaşırtıcı şekilde sağlam görünüyordu. Yuvarlak taş duvarları yosunlarla kaplıydı ama tek bir taş bile yerinden oynamamıştı. Elliot eğilip içine baktığında yalnızca karanlık gördü. Güneş tam tepedeydi ama ışık birkaç metre aşağı indikten sonra tamamen yok oluyordu. Ölçüm için cebinden küçük bir metal bilye çıkarıp aşağı bıraktı. Bekledi. 1 saniye, 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye. Ne su sesi duyuldu ne de metalin zemine çarpması. Sessizlik öylesine yoğundu ki kendi nefesinin bile fazla yüksek çıktığını fark etti. İlk gün yaptığı bütün ölçümler sonuçsuz kaldı. Lazer mesafe cihazı sürekli hata veriyor, ses ölçer garip frekanslar kaydediyor. Pusulası ise kuyuya yaklaştığında kendi etrafında dönmeye başlıyordu. Elliot bütün bunları cihaz arızası olarak yorumladı. Fakat akşam otele döndüğünde fotoğrafları bilgisayara aktarırken ilk kez huzursuz oldu. Çektiği onlarca kare arasında yalnızca bir tanesi farklıydı. Kuyunun ağzını gösteren fotoğrafın tam ortasında, karanlığın içinde belli belirsiz duran bir insan silüeti görünüyordu. Elliot o sırada kuyunun yanında tek başınaydı. Fotoğrafın montaj olması mümkün değildi. Ertesi sabah tekrar çiftliğe gittiğinde havadaki sessizlik daha da ağırlaşmıştı. Rüzgar bile esmiyor, kuş sesleri duyulmuyordu. Kuyunun yanına yaklaşınca bu kez içeriden çok hafif bir fısıltı geldiğini sandı. Önce bunun rüzgar olduğunu düşündü ama dikkatle dinlediğinde sesin kelimelere dönüştüğünü fark etti. Çok derinden gelen boğuk bir ses, kendi adını söylüyordu. Elliot. Bir adım geri çekildi. Mantığı bunun yankı olabileceğini söylüyordu ama daha önce konuşmamıştı bile. O gece uyuyamadı. Her gözünü kapattığında rüyasında aynı kuyunun başında duruyor. Aşağı baktığında kendi yüzünü değil yaşlanmış halini görüyordu. Rüyadaki Elliot gülümsüyor ve tek cümle kuruyordu. "Çok geç kaldın." Uyandığında alnı ter içindeydi. Saate baktığında tam 3:17'yi gösteriyordu. Odanın penceresi kapalı olmasına rağmen içerisi buz gibiydi. Camın üzerinde buğuyla çizilmiş tek bir daire vardı. Tam ortasında ise aşağıyı gösteren küçük bir okey bulunuyordu. Ertesi gün kasabanın kilisesinde görev yapan yaşlı rahip Adrian ile konuşmaya karar verdi. Rahip,
kuyunun adını duyunca eski bir defter çıkardı. Defterde onlarca isim yazıyordu. Hepsinin yanında aynı not vardı. Geri döndü ama değişmişti. Rahip bunun ne anlama geldiğini açıklamadı. Sadece yıllar önce kardeşinin de kuyuyu araştırdığını ve döndükten sonra hiç konuşmadığını anlattı. Kardeşi aylar boyunca yalnızca evinin bodrumunda oturmuş. Sürekli yere bakmış ve bir sabah sessizce ortadan kaybolmuştu. Arkasında yalnızca tek bir cümle yazılıydı. Asıl kuyu aşağıda değil. Bu söz Elliot'un aklından çıkmıyordu. Akşam güneş batarken son kez kuyuya gitmeye karar verdi. El fenerini yakıp taş duvara yaslandı. İçeriden bu kez çok daha net bir ses geliyordu. Fısıltılar birbirine karışıyor, onlarca insan aynı anda konuşuyormuş gibi yankılanıyordu. Sonra bütün sesler sustu. Derinlerden tek bir çocuk sesi yükseldi. "Yardım et." Elliot istemsizce eğildi. El fenerinin ışığı ilk kez kuyunun dibine ulaştı. Aşağıda küçük bir çocuk duruyordu. Üzerindeki kıyafetler eskiydi ve yüzü seçilmiyordu. Elliot hemen ipini hazırladı ama çocuk başını kaldırdığı anda donup kaldı. Çünkü aşağıdaki çocuk kendi çocukluk haline birebir benziyordu. Nefesi hızlandı. Geri çekilmek istedi ama ayakları hareket etmiyordu. Kuyunun içindeki çocuk elini kaldırdı ve gülümsedi. Ardından yavaşça geriye doğru yürümeye başladı. Elliot istemsizce onu takip eder gibi biraz daha eğildi. Tam dengesini kaybetmek üzereyken arkasından sert bir el omzunu tuttu. Döndüğünde yaşlı Margaret'i gördü. Kadın hiçbir şey söylemeden onu birkaç metre geriye çekti. Sonra cebinden çıkardığı küçük taşlardan birini kuyunun içine attı. Taş yine hiçbir yere çarpmadı. Kadın gözlerini kapatarak fısıldadı. "Gördüğün hiçbir şeye inanma." Margaret sonunda yıllardır saklanan gerçeği anlattı. Yüzlerce yıl önce burada yaşayan insanlar kuyunun normal olmadığını fark etmişti. İçine bakan herkes en çok özlediği kişiyi ya da en çok korktuğu şeyi görüyordu. Bazıları çocuklarını, bazıları ölmüş eşlerini, bazıları ise kendi geçmişlerini. İnsanlar gördükleri görüntünün peşinden eğildikçe kuyu onları çağırıyor. Zihinlerinin içine yerleşiyordu. Çoğu fiziksel olarak düşmüyor, evlerine dönüyordu. Ama akıllarının bir kısmı sonsuza kadar kuyunun içinde kalıyordu. Elliot bunun yalnızca toplu bir psikolojik etki olduğunu söylemeye çalıştı ama cümlesini bitiremedi. Çünkü kuyudan bu kez yalnızca kendi sesi yükseldi. Aynı ton, aynı nefes, aynı kelimeler. Bu yalnızca psikolojik bir etki. Kendi cümlesini aşağıdan duyunca kanı dondu. Margaret gözlerini kapattı. Artık seni öğrendi. Kasabadan ayrılmaya karar verdi. Arabasına bindi ve saatlerce yol aldı. Şehir ışıklarını gördüğünde sonunda kurtulduğunu düşündü. Evine vardığında bilgisayarını açtı ve çektiği bütün fotoğrafları silmek istedi. Fakat dosyaların sayısı değişmişti. Çektiği 43 fotoğrafın yerine 44 fotoğraf vardı. Son dosyanın tarihine baktığında şaşkına döndü. Fotoğraf, kasabadan ayrıldıktan 3 saat sonra çekilmiş görünüyordu. Titreyen elleriyle görüntüyü açtı. Fotoğrafta yine aynı kuyu vardı. Fakat bu kez kuyunun başında duran kişi kendisiydi. Kameraya sırtı dönüktü. Oysa o saatte yüzlerce kilometre uzakta olması gerekiyordu. Daha korkuncu ise fotoğrafın sağ alt köşesindeydi. Taş zeminin üzerinde yeni ayak izleri görünüyordu. Bir çift kuyuya doğru gidiyor, ikinci bir çift ise kuyudan dışarı çıkıyordu. Elliot o gece evindeki bütün aynaları örttü. Perdeleri kapattı ve ışıkları hiç söndürmedi. Fakat sabaha karşı mutfaktan gelen hafif bir tıkırtıyla uyandı. Koridora çıktığında ev tamamen sessizdi. Ses tekrar duyuldu. Bu kez banyodan geliyordu. Kapıyı yavaşça açtı. Lavabonun giderinden ince ince su akıyordu. Eğilip musluğu kapatmak istediği sırada giderin içinden boğuk bir fısıltı yükseldi. "Aşağı bak." Elliot istemsizce giderin karanlığına baktı. Bir anlığına orada kendi yüzünü gördü. Fakat yansıma ona bakmıyordu. Gülümsüyordu. Ertesi sabah Elliot ortadan kayboldu. Polis evde hiçbir mücadele izi bulamadı. Kapılar içeriden kilitliydi. Masasının üzerinde yalnızca not defteri duruyordu. Son sayfaya aynı cümle defalarca yazılmıştı. Kuyu hiçbir zaman çiftlikte değildi. Yıllar sonra Blackmore'daki eski kuyu güvenlik gerekçesiyle tamamen betonla kapatıldı. Yetkililer artık hiçbir tehlike kalmadığını açıkladılar. Kasaba normale döndü. İnsanlar zamanla hikayeyi unuttu. Fakat aradan geçen yıllara rağmen kasabanın yeni kanalizasyon sisteminde çalışan işçiler zaman
Zaman yerin çok altından gelen belirsiz fısıltılar duyduklarını anlatmaya devam etti. Kimileri bunun yalnızca su borularının çıkardığı ses olduğunu söyledi. Kimileri ise geceleri o seslerin insan isimleri fısıldadığını iddia etti. Ve bugün bile, bir lavaboya, eski bir kuyuya ya da derin bir karanlığa gereğinden uzun süre bakarsanız, belki siz de aynı daveti duyarsınız. Çünkü bazı kuyular toprağın altında değildir. Bazıları, fark etmeden baktığınız her karanlık boşlukta sizi bekliyordur.